akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Biraz kameram tarafa çok fazla kaymış. Evet, şimdi oldu. Herkes iyidir umarım. Hiç vakit kaybetmeden başlıklara geçelim. Çünkü son dakika haberi de var. Sadece bir bülten değil. Belki de uzun zaman sonra ilk defa son dakika haberi vereceğim. Şimdi bir bakalım neler konuşacağız bugün. Taraftar Arda Güler'i seviyor diyeceğiz. Maçla ilgili bir değerlendirme var ve onun sonrasında taraftarın tepkileri. Altay'a şok diyeceğiz ve fiyatı en çok artan ve azalan oyuncular. Bu da önemli bir haber. Özellikle Süper Lig'deki oyuncular nezdinde. Mutlu son, yakın, bunlar Fenerbahçe'yi ilgilendiriyor ve Ziyech'in şartları, enteresan şartlar istemiş. İşte kaybetti, aşkta kazandı. Bakalım bu son isimde kim? Ama öncesinde tabii ki herkese iyi akşamlar. Herkes gelmiş. Çağla hocamız, Onur Alp Bakmay, Ergin Yaşaroğlu, Hayra Alem. Şimdi hemen bir yayını beğenelim ve abone olmayanlar da hemen abone olursa bundan sonraki bültenleri de böylece kaçırmamış olurlar. Lütfen önce beğenelim, sonra da abone olalım. Erkan Erdem hoş geldin. En başta Serhat Sinim daha dakikalar öncesinden burada olmuş ve son dakika haberi Arda Güler. Arda Güler bu ayın La Liga'da ayın en iyi 23 yaş oyuncusu seçildi. Arda Güler son dakika haberi bu. Bu niye bu kadar önemli? Çünkü aday gösterildikten sonra özellikle İspanyol basınında Lamine Yamal'la çok fazla karşılaştırılıyor. Onunla ölçülüyor Arda Güler. Lamine Yamal'la aralarında bir örneklenme var İspanyol basınında. İşte Yamal yaptı, Arda yaptı, Arda yaptı, Yamal yaptı noktasında. Ve bu hafta İspanyol gazetelerinde çıkan bir haber vardı. Şöyle son dakika La Liga'nın da resmi açıklamasını da göstereyim. İspanyol basınında çıkan haberler vardı. Bu haberlerde şunu diyorlardı. Eğer ki Arda Güler süre bulamamasına rağmen, Yamal kadar süre bulamamasına rağmen Arda Güler ayın en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçilirse bu Yamal için adeta bir darbe olacak. Yani Arda Güler'den Yamal'a büyük bir darbe olacak. Biliyorsunuz ki Golden Boy'da da Lamine Yamal ödülü kazandı ve sürekli ilk 11 oynuyordu Barcelona'da. Hemen hemen her maçı ilk 11 oynuyordu. Sonradan çok verimli dakikalarda oyuna giriyordu ki bu verimli dakikalarda oyuna giriyoruz. Şimdi birazdan da açacağım. Onu da özellikle söyleyeyim. Verimli dakikalarda oyuna giriyordu ve birçok otorite Yamal derken diğer otoritelerde süre bulamayan, sürekli yedek kalan, oynatılmayan Arda Güler'i seçti. Arda Güler'in yeteneğini seçtiler ve ilk 11 olarak kazanmıştı ödülü ve hiç oynamadan Arda Güler bir sürü işte Savinho gibi, Garnacho gibi bir sürü rakibini geride bırakarak ki onlar da sürekli oynuyor, sürekli sahada yer bulan isimler. Arda Güler ikinci olmuştu. Şimdi ise La Liga'da da bu hafta La Liga'da da ayın en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi ve ne aynı bilin bakalım. Tabii ki de Yamal hala oynuyor. Tabii şu ara bir sakatlık var bu 2 haftadır onu söyleyeyim. Ve Arda Güler hala yedek veya sonradan giriyor oyuna ve verimsiz dakikalarda giriyor. Şöyle bakalım Onur Alp Bakmay hoş geldin. Meliha Poyrazoğlu hoş geldin. Motivation Corner hoş geldin. Mustafa Selçuk sen gol atma attır demiştir hocası diyor. Ve evet şimdi geçiyoruz günün haberine Arda Güler'le ilgili olan haberi. Bu son maçta Sevilla maçında biliyorsunuz ben de oynamayacağını, sonradan oyuna gireceğini söylemiştim. Yani ilk 11'de görünmüyordu zaten Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı. Fakat şöyle bir şey, oyuna 70'te aldı, 71'de aldı Cebalos'un yerine. Luka Modric'le beraber aldı. Tabii Arda Güler'e büyük bir sevgi var. Oyuna girdikten sonra taraftar da onun etkili olmasını istiyor. Yalnız Arda Güler bir önceki maçlarına göre çok etkili olamadı. 4 gol atmış bir Real Madrid vardı. Oyunu tamamen egale etmiş bir Real Madrid vardı ve gerçekten anlamıyorum. Arda oyuna girdikten sonra Real Madrid frene basıyor ama her alanda frene basıyor. Defansif hatta, forvet hattında frene basıyor ve aynı zamanda şöyle de bir şey var. Yani gene delirtti birçok taraftarı. Özellikle Mbappe'nin
Yani böyle bir bencilliği falan tam da Arda'ya verebileceği paslarda vermemesi, kendi başına hareket etmesi herkesi çileden çıkarıyor. O bir kesin. Aynı zamanda ben şunu da anlamadım. Bu maçta, bu Sevilla maçında Arda Güler ilk 11 çıksaydı ilk yarı muhtemelen o gollerden birini de Mbappe ile şeyin golünden bahsetmiyorum zaten. Rodrigo'nun pozisyonunda belki de topa vuran Rodrigo'nun yerine Arda Güler olabilirdi. Çünkü Arda Güler bütün pozisyonlarda işte özellikle sağ açıkta oynamadığı, daha ortada mücadele ettiği pozisyonlarda ceza sahasına yüklenen isim oluyor ve arkada boşta kalan isim oluyor. İşte genelde de pası ona vermiyorlar. Yani maç tabii ki koptuktan sonra herkes kendi bireysel golünü atmaya çalışıyor. Ama maç kopmadan önce tabii ki boş olan oyuncuyu, boş olan arkadaşlarını tercih ediyorlar. Ama yani Real Madrid'de ve Carlo Ancelotti'nin sisteminde genelde maç koptuktan sonra, herkes rehavete kapıldıktan sonra Arda Güler'in oyuna girmesi gibi bir durum söz konusu. Yani bu fark edilmiyor zannedilebilir belki Ancelotti ve teknik heyet tarafından ama bu hem taraftarlar nezdinde hem de yönetim nezdinde inanılmaz derecede fark ediliyor. Yani onu da söyleyeyim. Sadece Arda Güler değil, Endrick konusundaki Endrick'i de oyuna alacaktı. Üstünü değiştirdi. Sonra bir anda işte 4-3'e gelmesin diye onu da sonlara bıraktı falan böyle. Sonra gidip özür dilemiş Endrick'ten de. Neden bunu yaptığıyla ilgili. Yoksa işte 65'te falan oyunu almayı planlıyormuş Endrick ki 65'te neden alacağının da bir anlamı yok. Yani 65'te adamın üstünü çıkarttırdı falan, sonra kenarda beklettirdi. Oturdu kalktı tekrardan ısınmaya gitmiş. Bunlar hep şeyde yazıyor. İspanyol basınında yazan haberlerde okudum Endrick'le ilgili. Tabii çok oraya ilgilenmiyoruz ama Arda Güler noktasında böyle bir durum söz konusu. Peki Arda Güler kaldığı süre boyunca 3 ikili mücadelenin 3'ünü de kazanmayı başladı. Yani başardı. %100 ikili mücadeleyle oynadı ki bu zaten Arda Güler'de istenen o hani defansif özelliğini arttırmasını isteniyor ya. Yani Arda Güler %90'ın altına pek inmiyor ikili mücadeleler yüzdesinde. Ve genç yıldız %81 pas isabetiyle oynadı bu maçta. Oyuna girdikten sonra sorumluluk almaktan kaçınmayan ve ataklara şekil veren Arda Güler İspanyol taraftarları da etkilemeye devam ediyor. Bu arada maç içerisinde bir tweet, inanılmaz, bütün şeyde İspanyol basınında haber oldu bu tweet. Bir taraftarın çok da takipçili bir taraftar açıkçası. Luka Modric artık meşaleyi Arda Güler'e devretmeli. Binlerce paylaşım aldı bu tweet. Yani X platformunun postu artık yeni ismiyle, hala ağzıma alışmadı ona. Bütün taraftar aslında bunu bekliyor. Yani Arda Güler'in de Ancelotti nezdinde defansif yönünü daha fazla geliştirmesini istemesinin sebeplerinden biri de bu. Luka Modric'in artık emekliye ayrılması ki Modric çok ilginç bir şekilde yani tam bu aylarda, özellikle bu ayda, son 2 ayda inanılmaz düştü. Fizik güç olarak inanılmaz düştü. Böyle bir şeyler Modric'te bitti. İnanın geçen sezon evet bırakacaktı edecekti fakat yeni sezona başlarken ya gene bir Modric dedik Eylül ayında falan ama böyle Kasım'a girdikten sonra Modric'te bir şeyler düşmeye başladı. Artık o sinyalleri çok çok vermeye başladı. O eski gücü yok. Onu da çok net sahada görünüyor yani, onu da söyleyeyim ve Arda Güler'in taraftarların da sadece yönetim, bakın yönetim yani Florentino Perez ve yönetimi değil, teknik heyet değil, sadece taraftar da Arda Güler'e sağ açıkta veya ofansif orada sahada işte o Rodrigo'ydu, Bellingham'dı veya yarın öbür gün oraya transfer edilecek daha işte dünya yıldızı isimlerinden biriyle mücadele etmesini istemiyor. Luka Modric emekli olduktan sonra Arda Güler'i direkt taraftar da ilk 11 oyuncusu olarak o pozisyonda görmek istiyor. Bu noktada da Arda Güler'in biraz daha fizik gücünü arttırıp belki biraz daha hız ve teknik kazanmasıyla işte ilk 11'e adapte olması. Biliyorsunuz daha önce de söyledim. Noel yemeğinde Florentino Perez Arda Güler'e sen bu takımın uzun yıllar kaptanı olacaksın demişti o yemekte ve onu da İspanyol basını yazmıştı. Evet, şimdi bayağı bir beğeni gelirse, 113 kişiyiz. 113 tane beğeni gelsin. Bir de
Abone olmayı da unutmayın. Kanala da abone olalım. Hedef 5.000. 5.000'e gidiyoruz. 4.000'de birazcık fazla uzun sürdü. 3.000'ler daha hızlı geçmişti. Ar Arkadaşları Arda'ya vefalı davransa Arda fırsatları değerlendirecek ama pas vermiyorlar. Özellikle Mbappe ve Modric. Zaten son zamanlarda, son maçlarda Arda ile paslaşan oyuncu Bellingham oldu. Bellingham daha çok onunla irtibat halinde ve tartışmaları da zaten Bellingham'ın bir kendine gel, şunu yap, bunu yap noktasında. Yani o tartışma değil tabii. Onu biraz da hararetlendirmek istiyor. Onu da söyleyeyim. Arda mutsuz. Sevilla maçına kendini hiç kasmadı bile. Sevilla maçına Arda oyuna girmeden önce zaten bir 5 dakika öncesi Real Madrid frene basmıştı. Çoktan artık rolantiye, herkes Noel tatilini düşünüyor. O yüzden kimse zorlamadı kendini. Öyle bir şey oldu. Modric'in 10 numarasını alır mı? Arda verirler mi? Alır. Alır, net alır ama önümüzdeki sezon alır mı? Buna tabii ki biraz zor önümüzdeki sezon alması. Yaşı itibariyle ve bu sezon çok fazla forma var. Bundan sonraki bütün maçlarda 11 oynar. Yani veya 11'e yakın oynar. Artık formasyon oyuncusu değil, takım içindeki oyunculardan biri olur. Sezon sonu da Modric emekli olur ve Arda Güler'e 10 numarayı verirler. Böyle bir senaryo var ama şu şartlarda muhtemelen Carlo Ancelotti sezon sonuna kadar Arda'yı bu noktalarda böyle pozisyonlarda oynatmaya devam edeceği için de önümüzdeki sene 10 numaraya vermeleri birazcık zor görüyorum ben kendi adıma. Arda ne zaman pozisyona girse veya başarılı olsa Mbappe'ye bir şey kaçıyor. Ben bunun kadar fitne fesat birini görmedim diyor. Mobilden beğeni yapılmıyor. Mobilden niye beğeni yapılmıyor? Çok ilginç. İyi yayınlar abi. Arda oyuna girenler zaten takım zaman geçirmek için top tutmak için. Evet öyle zaman geçirdi. Maç bitsin. Gidelim evimize artık tatilimize dönelim. O noktalarda kafalar artık gitmişti Arda Güler oyuna girdiğine. Son maçlarda Lucas Arda bomboşken tuttu. Mbappe'ye asist yaptı. O da taşa attı diyor ve evet. Geçiyoruz. Ardalı bölüm bitti ama Arda noktasında sorularınıza tabii ki buradan cevaplarım. Arda'ya karşı hazımsızlık var ve ben daha önce dediğimde bana tepki de gösterdiler. Altay hakkında niye öyle diyorsun? Altay iyi oynadı. İşte bu Tottenham maçında Altay suçlu değildi vesaire gibi bana böyle geri dönüşler oldu ama öyle değil. Tottenham maçında Altay Premier Lig'de yenmeyecek. Evet ilk golde tamam okey. İlk golde yapabileceği hiçbir şey yok ama 3. golde veya kornerden yediği golde foul falan o foul yani tamam onu tartışılır. VAR yoktu. Belki VAR olsaydı foul derdi ama o oyuncuyu hesap edecek. Kaleye giden bir top. Kornerden kaleye giden bir top. Onu hesap etmesi gerekiyordu ne yazık ki. Olmadı. 5 milyon euro karşılığında Manchester United transfer olan Altay Bayındır İngiliz devine bir türlü istediği süreyi alamadı. Kırmızı Şeytanlar'da toplamda 4 maça çıkabilen 26 yaşındaki eldiven bu maçlarda 8 gol gördü. 4 maça çıktı ve 8 gol gördü. Teknik direktör Ruben Amorim Manchester United kadrosuna büyük yenilenmeye gitmeyi düşünüyor. İngiliz The Sun gazetesinde bugün haber çıktı. Ocak ayında Altay'la vedalaşmak istiyormuş Manchester United. Bu yüzden de adını an ne anlamadım. Yorumları üstünkörü okuyorsun yahu yazanın da adını an. Yani ben burada herkesin adını anarım zaten. Birçok kişiyle burada artık ahbap, arkadaş, dost ilişkisi kurduk. Wufi Yu. Biraz adını okumakta zor. Onu da söyleyeyim. Altay Bayındır'la yolları devam etmeye ayrılmayı düşünüyorlar. Ocak ayında artık Türkiye'ye mi gelir yoksa başka bir şey mi? O önümüzdeki günlerde belli olacak. Onu da söyleyeyim. Ve evet geçiyoruz. En çok değeri artan ve azalan oyuncular bunların hepsi tamamı transfer mark değeri. Onu da söyleyeyim. Transfer mark değerleri reel değerler değildir hiçbir zaman ama oyuncular noktasında önemli bir ölçü verir. Hem taraftara hem yönetimlere hem de transferi konuşulan oyuncuların başka kulüplerdeki taraftarlarına önemli anekdotlar verir. Peki en çok artanlara bakıyoruz. Davinson Sanchez 1 milyon euro artmış ve 19 milyon euroya gelmiş artık değeri. Ve Eyüpspor'dan bir isim Ahmet Kutucu 1.10 milyon euro ile 3.5 milyon euroya gelmiş. Bunlar Türkiye'de Eyüpspor zaten iyi oynuyor. Berke Özer Galatasaray Fenerbahçe maçlarında yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirdi. Belki de sadece bu maçların hatırına
1,5 milyon euro arttı değeri. Büyük bir para. Metehan Baltacı 1,20 milyon euro arttı değeri. Galatasaray'da o da gelecek vaat ediyor ki Abdülkerim'in kötü performansından sonra Metehan daha da göz önüne alınmaya başlandı. Onu da söyleyeyim ve Gabriel Sara 3 milyon euro birden arttırdı değerini. 23 milyon euro olduğu ve Yunus Akgün de en çok artan isim. Yunus Akgün 4,5 milyon euro değer kattı kendine ve 11 milyon euro yükseldi. Fakat bugün bir Yunus Akgün transferi olsa ve öyle bir şey söz konusu olsa kesinlikle 11 milyon değil, çok daha büyük bir rakama transfer olur. En çok düşenlerde kimler var? Onları da söyleyelim. Öncelikle Hakim Ziyech 2 milyon euro 5 milyona düşmüş değeri. 2 milyon euro birden kaybetmiş ki Hakim Ziyech ileride de bir haber var onunla ilgili. Bu kadar da yani beklemiyordum Hakim Ziyech'ten. Al Musrati'nin değeri 2 milyon düşmüş 11 milyona ve Al Musrati'ye bırakın 11 milyon euroyu 1 milyon euro veren kulübün aklına şaşarım. Yani ciddi söylüyorum, maksimum değeri Al Musrati'nin 300 bin eurodur net. Rafa Silva 2 milyon euro kaybetti. Değerinden 12 milyon euro düştü ve Mauro Icardi acıların çocuğu oldu. O da 2 milyon euro düşerek 13 milyon euroya düştü. Fred düştü tabii ki. 2 milyon euro da o da değerinden kaybetti. Değeri artık 13 milyon euro ve bir başka isim Victor Nelson da 14 milyon euroya düşmüş. 2 milyon euro değer kaybetmiş. Sebastian Szymanski çok büyük umut vaat ediyordu geçtiğimiz sezon. Bu sezon hiç onların çok uzağında. 2 milyon euro düşmüş değeri ve 17 milyon euro ve büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder de en yani zirvede şu anda değer kaybetmede. 2,5 milyon euro düşüşte 7,5 milyon euroya gelmiş. Yunus'un içinden Messi çıktı diyor. Altay bence Eyüp'e gelsin. Berke geri gelsin Fenerbahçe'ye. Liba'da sakatlandı. Mamedov'un dediği doğru. Fenerbahçe için en güzel olay bu olur kalede. Berke gelsin oraya. Altay'da Eyüpspor'a. Eyüpspor'da da oynaya belki tekrardan eski günlerine döner. Arda hiç yırtıcı ve hırslı bir futbol yansıtmıyor. Ben de olsam oynatmam. İşimi garantiye almak isterim. Ancelotti gibi. Sedat Cinar öyle diyorsun ama Arda Güler'e Ancelotti ve ekip tarafından verilen görev bu. Yani Arda Güler'e net şu var. Yani oyunun içerisinde kat etmesi istenmiyor. Topu taşıması, topu dağıtması ve bulabilirse kilit pas, bulamazsa topu kaybetmeden oyunun hareketlenmesini sağlamasını istiyorlar Arda Güler'den. Yani çok basit bir top oynamasını istiyorlar. Yoksa Arda Güler'i rahat bıraksalar, serbest bıraksalar veyahut da işte Bellingham noktasında ofansif orta sahadaki pas alışverişine sokup ceza sahasına yönelmesini sağlasalar bambaşka bir şey çıkacak. O yüzden Arda Güler'e bu yani sonuç olarak benim teyit ettiğim bir şey değil ama daha önceden okuduğum bir şey. Arda Güler'e çalım atmaması noktasında telkinde bulunulmuş antrenmanlarda. Yani çalıma girme Arda denmiş. Oyunu basit oyna. Hemen en yakınındaki boş kişiye at. Sonra ondan geri top gelmesini bekle. Sadece o pas alışverişini hızlı yapmamız gerekiyor. Yani Madrid'in oyun anlayışı bu. Bu yüzden de Arda Güler'de o eski çalımlar, malımlar falan görmüyoruz. Bir de şöyle Madrid kontra atak futbolu oynamıyor. Çünkü rakipleri tamamen kapanıyor Madrid'in. Ya da kontra atak futbolu oynadığı noktalar maçın genelde başladığı ilk dakikaları, işte ilk 20 dakikası falan ve bu noktalarda da Arda oyunda olmadığı için o yırtıcı paslar, o kritik pasları da atma fırsatı bulamıyor kendisi. O yüzden de dediğim gibi maçın zaten rolantiye alındığı bir dakikada oyuna girersen dakikayı geçirmeye oynuyorsun o dakikadan sonra. Arda'daki problem aslında bu. Mustafa Akgün, Ercan hoş geldiniz. Sedat ne yapsın Arda Mbappe bencil mi oynasın diyor. Mamedo bence Arda Barcelona'ya gitseydi şimdi Ronaldinho olacaktı. Zannetmiyorum, orada da çok fazla oyuncu var. Orada da gene böyle şeylere kalacaktı. Özellikle Real Madrid'de sağ açık çok fazla oynadı. Çok fazla sağ açıkta süre aldı Arda Güler ve o noktada da Lamine Yamal daha çok kullanılıyor Barcelona'da. Nasıl bir forma yarışı olurdu onu da bilemiyorum. İvyaks hoş geldin. Alperen Bulut iyi yayınlar diyor. Şimdi geçiyoruz Sam Maximin'le ilgili. Açıkçası Sam Maximin'le ben sezon başında hep diyordum Arap kulüplerinden ben futbolcu
almak istemem. İstemememin nedeni de Arap kulüplerinde iyi bir antrenman ortamının olmaması, iyi bir maç takviminin olmaması, futbolcuların sürekli olarak fizik gücünü kaybetmesine, işte yeteneklerinin körelmesine neden oluyor. Çünkü iyi bir lig yok ve aynı zamanda birkaç tane iyi takım varken diğer takımlar yani Süper Lig'in bile altında bir seviyede kulüpler ve o kulüplerde maç yaptığın zaman sanki bir halı saha edasında maçı kazanıyorsun. Karşında çok güçlü bir rakip olmuyor. Sadece birkaç tane takım var. Aralarındaki maçlar daha çekişmeli geçiyor sadece. Maxim'in Fenerbahçe'de maçların %75'inde forma giydiği takdirde 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği iddiaları vardı. Tecrübeli kanat daha şimdiden bu rakamı %84 ile geride bırakmış durumunda. Bu gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. İddialara göre Suudi Arabistan kulübü Al Ahli ile görüşen Sarı Lacivertler Fransız futbolcunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor. Ayrıca Maximin'in çok fazla top kaybı yapması ve pas yerine çalımı düşünmesi de bu karardaki en büyük etken olarak görünüyor. Bu haberi neden şimdi anlatıyorum? Onu da tekrardan geleceğim. 27 yaşındaki futbolcu Kanarya'da 22 maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti. 1-1 biten Eyüpspor maçında tecrübeli kanadın performansı bardağa taşıran son damla olmuştu. As Başkan Acun Ilıcalı'nın transferinde rol aldığı Maxime Eyüp müsabakası bireysel oynadığı için taraftarlar tarafından tepki gelmişti. Sen Maxim'in ilk geldiğinde inanılmaz büyük çalımlar atıyor falan. Fakat şu anda taraftarların büyük kısmı Sen Maxim'in takımdan ayrılsın istiyor. Peki ya aynı şeyler Arda Güler'in başına gelseydi Real Madrid'de? Sonuçta Arda Güler o çalımları işte Sevilla karşısında, Atletico Madrid karşısında, Mallorca, işte Athletic Bilbao karşısında atmak zorunda ve o çalımla bir iki çalım atıp ceza sahasına girip heyecanlandırıp takımı ve taraftarları o golleri atamasaydı bugün Ocak ayında belki de Sen Maxim için yazılan bu haberlerin bir benzeri de Arda Güler için yazılacaktı. Sen Maxim'in de çok iyi oynuyor gibi görünüyor. Bir sürü adam eksiltiyor fakat sonuç olarak çok az yani 3 gol ve 4 asist katkı sağlamış sezon boyunca. Demek ki sürekli çalım atmak, birilerini geçmek, adam eksiltmek, ceza sahasına girmek sonuçta bal yapmayan arıya dönüşürsem bir şey ifade etmiyor. En azından Arda Güler kısmında ben hani artık çalım atmıyor, artık o eski adam eksiltmelerini göremiyoruz noktasında bir tek buna katılmıyorum. Çünkü yani sadece futbol çalım atmaktan ibaret değil. Takım oyununun bir parçası olmak gerekiyor ve takım oyununun bir parçası, en iyi parçası olabilen futbolcular. Bugün Real Madrid olur, yarın başka bir takım olur. Hiç fark etmez. O takımlarda kalıcı hale gelebilmesi tamamen takım oyununa uyum sağlamakla alakalı ki bence Arda Güler evet eski o acayip hareketlerini yapmıyor belki, o çalımları atmıyor belki ama kimse şunu diyemez. Kötü giden bir Real Madrid'de Arda Güler bayağı da kötüydü diye veya iyi giden bir Real Madrid'de Arda Güler çok kötü göze çarpıyor diyemez. Takımın içerisinde bazen siliniyor takımın içerisinde, oyun içinde ama o tamamen o takımın içine adapte olmuş olduğu için hatasız bir şekilde takım oyununa devam ediyor Arda Güler. Çalım atmıyor belki ama %81 gibi bir top oynama oranıyla oynuyor Arda Güler ve bugün hala o yüzden de Real Madrid taraftarı oynatılmamasına rağmen Arda Güler'i oyunda görmek istiyor. Modric artık meşaleyi bıraksın diyorlar ve bugün 23 yaş altı ayın en iyi futbolcusu seçiliyor. O yüzden de birazcık futbola ve oyunculara bu tip yaklaşımla ilgi göstermemiz gerekiyor. Abi sana bir şey diyeyim. Fenerbahçe kadrosunda şu an şapkadan tavşan çıkaran bir tek oyuncu, o da gitse takımda tam düşer Beşiktaş gibi. Yani Mamedov öyle diyorsun ama veriler ortada. Yani toplamda 3 gol 4 asistle oynamış. Sen Maxim'in yani çalım atması veya şapkadan da böyle bir acayip bir taş çıkardığı yok. Tavşan çıkardığı yok. Özellikle onunla ilgili bakacağım yarın. Hangi maçlarda? Mesela maç kurtarmış mı? Sen Maxim'in 1-1 giden maçın ikinci golünü atıp kazanmasını sağlamış mı? Yoksa 4-0'lık maçın 3. golünü mü atmış? Bunlar da çok önemli veriler. Bunlarla ilgili de bakamadım. Aslında bakacaktım. Arda Güler'in olayı son dakika gelince ayın en iyi oyuncusu seçilme mevzusu tamamen ona yöneldim. O yüzden o noktada eksiğim şu anda. Özürümü de diliyorum.
Ama geçiyoruz gene Fenerbahçe'de mutlu sona. Mutlu sonda evet, Talisca transferi bitmiş anlaşılan. Artık bugün iyice yazılıyor, çiziliyor. Al Nassr takımıyla Talisca'nın transferi için anlaşma sağlandı deniyor Sport Dijital'de. Sport Dijital'de çok fazla Fenerbahçe'ye yakın muhabirler var. Genelde Fenerbahçe hakkında yapılan haberlerde doğru çıkıyor. Fakat sen Maxim'in şu anda Arap Ligi'nden transfer ettin ve evet, çok acayip hareketler yapıyor. Çok fazla oyuncu eksiltiyor ama bal yapmayan arıya dönüştü diyor. Yönetim de böyle düşünüyor. Şimdi yeniden bir Arabistan'dan transfer geliyor Talisca. İlk geldiğinde ben söylüyorum tekrardan. İlk geldiğinde Talisca inanılmaz bir etki sağlar. Yani özellikle transferi gerçekleşirse ilk 4 hafta 5 hafta Talisca böyle bir yıldız ligde böyle bir rüzgar estirir. Ama Talisca'nın Beşiktaş'ta da vardı bu. Oynadığı dönemlerde sonraki haftalarda oynadıkça performansı düşüyor. Böyle bir boşluk istiyor. Yani bir araya bir şey olsa bir yani genelde de mesela Ocak transfer dönemindeki o transferden sonra yeni sezona geldiğimizde yeniden Talisca böyle bir yükseliyordu, bir fırtınalar estiriyordu. Oynadıkça bir ritim kaybeden bir futbolcu. Ama tabii ki şimdi Mourinho etkisi falan belki de yanılırım, bilmiyorum. Tabii ki benim asıl istediğim güzel futbol, güzel oyun. Tabii ki hiçbir takımın zarar etmesini istemem. Bakın şimdi göstereceğim. Bu arada Talisca ile ilgili de 6,5 milyon euro maaşı var. Fenerbahçe beraber ödeyelim demiş Al Nassr'a. Yarısını biz ödeyelim. Yarısını da siz ödeyelim demiş. Ama şu anda şeyle ilgili, bonservisle ilgili detaylar yok. Zarar etmesini istiyorum tabii ki kulüplerimiz ama mesela bir Ziyech inanılmaz büyük bir zarar olacak. Kim için? Galatasaray için. Bir iddialar vardı. İşte yok Okan Buruk'la ilgili söyledikleri falan. Onların gerçekliği tartışılır ama yani sonuçta Ziyech de acayip egolu bir futbolcu. Kendim de basında olduğum dönemlerde Ziyech'in stada girişini çıkışını görüyorduk. Yani hiç öyle kulaklık kafasına göre takılıyor. Kimseye selam sabah yok. Bir tek yanında arkadaşıyla falan yani takımdan biriyle beraber çıktığını bile görmedim ben. Yani yalnız başına geliyor, oynarsa oynuyor, yalnız başına çıkıyor. Kimseyle selamlaşmıyor bile Ziyech. Öyle bir egoist bir yanı var. Onu da söyleyeyim. Bazı takımlar Como var İtalya'dan ki Como yatırım aldı. Onlar transfer etmek istiyormuş ki bence hata yaparlar. Yatırım alan bir kulüp böyle bir şey yapmasın. Rennes takımı istiyormuş Fransa'dan falan. Birkaç takım var. Arabistan'dan da ilgilenenler var ama Ziyech 2 tane şart sunmuş Galatasaray'a transferiyle ilgili. Beklentisini karşılayacak oranda maaş eğer gideceği kulüp bu maaşı verirse ve kulübün yeterince çekici ve cazip bir şehirde yer alması. Yani ne bileyim işte İtalya'nın bilmem ne köyünün kasabasının bir şeyine gitmem, kulübüne gitmem diyor. Yani Como mesela direkt denklemden çıktı. Çünkü Como'nun antrenman sahası ve şeysi İtalya'nın daha böyle kırsal kesiminde, hatta Icardi'nin oralarda bir dağ evi var, onu biliyoruz. Vandanara ile boşanma mevzuları çıkınca o mal varlıkları çıktı. Orada bir dağ evinin olduğunu öğrendik Icardi'nin. Como'ya yakın. Ve yani o yüzden Rennes takımı bilmiyorum olabilir mi? Yani seni demek ki bir Paris Saint-Germain veya Londra'dan bir takım Tottenham, Chelsea falan isteyecek herhalde. Öyle bekliyor herhalde hala. Yani Ziyech'i bu haliyle kimse istemez. Bu egolarıyla kimse istemez. Evet, sen bir zamanlar çok iyi işler yapıyordun. O zamanlar belki büyük kulüpler Chelsea falan egonu bir kenara koyup seni idare ediyorlardı ama artık idare edilecek bir performansı da yok. Bunlar da bu arada oynamamasının bir nedeni de 4 aydır falan maaşının ödenmemesiyle ilgili bir şey var. Onun gerçekliği bilinmiyor. Yani bütün takımın maaşı ödeniyor. Ziyech'in mi ödenmiyor? Bu da Fas basınında çıkan haber. Fas basınında bu haber nasıl çıktı? Menajerleri aracılığıyla çıkmıştır maksimum. Bütün takım maaşlar ödeniyor da Ziyech'e mi ödenmiyor diye tabii ki Fas'ta oturanlar orada Fas'la beraber Fransız medyası da etkileniyor oradan. Tabii onlar düşünmezler. Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor derler. İşte bilmiyorum, o noktada da yarın muhakkak ki bununla ilgili de bir soruşturma yapacağım kendi nezdimde. Çünkü böyle bir şey çıkardı. Yani Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor ki bu defalarca kez çıktı. Ödenmediği zaman Muslera da çıktı konuştu. Başkası da çıktı konuştu, yani şu anda konuşan yok. Demek ki maaşla ilgili bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi son habere geçiyorum. Bu da tabii işte kaybetti, aşkta kazandı dedim. Bu da ufak bir magazin olsun.
Hazal Çağlar isimli bir sosyal medya fenomeni. Ben de uzun zamandır tanırım kendisini. Herhalde Instagram'da fotoğraf paylaşarak ünlü olan ilk isimlerden falandır. 2009-2010'dan beri sadece bir fotoğraf paylaşıyor. İşte sponsorlu içerik falan önümüze çıkıyor. Samet Akaydın onunla beraber bir aşka yelken açmış. Onunla da ilgili bir paylaşım gelmiş. Evet, bugünkü haberlerde bu kadar. Mamedov ne diyor? Ziyech'in açıklamaları akıl alır gibi değil. Haklı haksız insan para kazandığı yer için öyle açıklama yapar mı? Mamedov o açıklamaların doğruluğu hala şüpheli. Ziyech Amsterdam'a gitti. Evet, tamam, Galatasaray'da oynamak istemiyor. Ben zaten Eylül ayından beri, transfer dönemi bittiğinden beri diyorum bunu. Ziyech Galatasaray'da oynamak istemiyor. Biz öğrendik içeride gitmek istediğini. Para noktasında daha cazip yerlerden teklif alındığını. Kerem Aktürkoğlu gittiği için Ziyech'in tutulduğunu söyledik. Bu adam böyle zorla oynamaz. Bu egolar zorla oynamaz. Abi ne demiş? Fenerbahçe renk katar. Fenerbahçe futbolu çok sıkıcı diyor Karl Mit. Mert, Arda Real'i bırakmalı artık. Oynamalı. Mobbing var. Pas bile vermiyorlar ona diyor Mamedov. Onu okuduk. Alperen Bulut. Brahim de iyi parladı ama değil mi? Evet, Brahim Diaz da iyi parladı. Zaten Brahim Diaz da hangi şeydi? Kubo transferi. Real Sociedad Kubo'yu şimdi Liverpool'a transfer etmek istiyor. Yaklaşık bir 60 milyon euro teklif edilmiş. Bu arada Kubo'nun %50 hisseleri, şeylerini satın alma hisseleri Real Madrid'de ve Florentino Perez'e diyorlar işte Kubo inanılmaz iyi parladı bizden gittikten sonra. İsterseniz 30 milyon euroluk parasını verelim. %50'si zaten bizde, Kubo'yu alalım takıma. Ama Florentino Perez demiş ki benim Brahim'im ve Arda'm var. Yani ondan daha iyi. Ya aynı şekilde Florentino Perez, Endrick, Brahim Diaz ve Arda Güler noktasında inanılmaz hassas. Onu söyleyeyim. Üçünü de çok seviyor. Çünkü üçü de Florentino Perez'in kendisinin keşfettiği ve onları böyle bir çocuğu edasıyla sevdiği isimler. Bu Endrick, Brahim Diaz ve Arda Güler. O yüzden de Brahim Diaz'a da böyle üstünde titriyorlar ki bence de performansı çok iyi. Sedat Çınar, amma abarttın ya koçum. Ne top sürerek adam eksiliyor, ne eski şutları var. Diğer oyuncular çatır çatır oynuyor, gol atıyor. Daha hala çocuksu davranışları var. Küsmek gibi, Arda gönderilir diyor Sedat Çınar, ama Arda gönderilmeyi bırak, el üstünde tutuluyor. Onu da söyleyeyim. Neden abartmıyoruz? Ben zaten olanı söyledim. Arda'nın neden bu kadar bu maç sönük olduğunu söyledim. Takım zaten frene basmıştı demiştim. Yani takım Arda girdikten sonra 3 gol daha attılar da Arda arkalarda falan kendi kendine dolanmıyordu ki. Yani veyahut da 4 gol atılırken Arda sahadaydı da işte defansta bir yerde maçı seyretmiyordu ki. Ben ondan bahsediyorum. Zaten Arda ne zaman ki bu Endrick konusunda da aynı şekilde, ki son maçta alınmadı. Arda ne zaman oyuna girse Real Madrid çoktan frene basmış oluyor. Ve bu noktada da işte ondan sonra oyuna girenler de çok etkisiz görünüyorlar. Ve evet, ne şutları var, ne oyuncu çatır çatır oynuyor diyoruz ama Mehmet Karabulut, tam ben söyleyecektim. Şimdi ağzımdan aldın. Ayın oyuncusu seçildi. U23 yaş, yani 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi La Liga'da. Yani o diğer bütün o U23'leri, Lamine Yamal özellikle hepsini geçti. Onları da söyleyelim. Demek ki yani sadece biz söylemiyoruz bunları. İspanya'da sonuçta ayın en iyi oyuncularını o İspanyollar seçiyor. Biz seçmiyoruz da ve Arda Güler o başarıyı elde etti. Arda'nın ortalama puanları her zaman yüksek. Maç sonu skorları, maç içi oyuncu puanlamalarında her zaman Arda için yüksek oluyor. Neden oluyor? Çünkü Arda'yı işte çalım atan, işte bal yapmayan arıya dönüşecek bir pozisyondan çıkardılar ve Arda'yı bir takım oyuncusu yaptılar. Takım içerisinde pası sadece düzgün bir şekilde sağ tarafa atması gerekiyorsa bunu en doğru şekilde yapıyor. Önemli olan takımın kazanması olduktan sonra birileri gol atarken birileri de o golün hazırlığını arkada yapmak zorunda. Bakın biz mesela Türk kulüpleri, bu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş nezdinde geçerli. Çünkü diğer kulüplerde genelde böyle bir şey olmuyor. Bütün Anadolu kulüpleri bu 3 takım karşısında işte arkaya dörtlü defans bile çıksalar liberolardan biri araya giriyor. Defans beşleniyor. Önde 2 tane arkadaş, önde 2 tane oyuncu ve tamamen kapanıyorlar. Bu noktada
bak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üçü de aynı hatayı yapıyor. Top ayaklara geldikten sonra stoperler arasında top 1-2 kere çevrildikten hemen sonra gelen bir kanat oyuncusu topu çok hızlı bir şekilde kanattan korner bayrağına doğru sürmeye başlıyor. Yani abi hızlı atağa çıkalım. Hani delelim o defansı falan ama büyük kulüplerde özellikle Avrupa kulüplerinde ve İngiltere'de de böyle artık böyle bir şey yok. Eğer takım kapandıysa defans oyuncularının bile bir ön hattında top sürekli çevriliyor. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Belki 5 dakika o top pas atılıyor. Ama bir noktadan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ne kadar bir disiplin halinde o defans kapalı bile olsa bir 4 dakika boyunca sağdan sola atılan paslar o takımın dengesini bozuyor. Sürekli onu böyle yıpratıyor ve artık korner yani sol bek veya sağ bekle stoper arasında bir koridor yakalanıyor. O koridordan da artık ceza sahasına girilebilecek bir gedik açılıyor adeta. Avrupa'da futbol bu, taktik bu. O yüzden de bu topların sağdan sola atıldığı noktalardaki oyuncular bazen gösterişsiz bir futbol sunuyor olabilir ama yapması gerekeni yapıyorlar ve sonucunda o defans bir şekilde açılıyor ve gol atması gereken futbolcular da gol atıyorlar. Tabii Real Madrid maçında çok farklı oldu. Mbappe çaktı. Valverde çaktı. Golleri acayip goller. Üstüne çıktı goller. Acayip bir şey oldu. O ayrı. Bunlar oluyor. Oyunun içerisinde oluyor. Ama olmadığını düşündüğümüzde ki bu defalarca kez yaşandı. İşte böyle o defans hattı açılıyor. Ancelotti 4 oyuncuya free rol veriyor. Bellingham, Rodrigo, Mbappe, Vinicius Junior. Arda maalesef bunlardan biri değil. Çünkü bunlar hücumun 4 atlısı artık. Hücumda bunlar var. Arda Güler buralara ne zaman girer? Rodrigo yani buralara girmek istenmiyor da zaten Arda Güler'in. Arda Güler'in bunların hemen arkasındaki Modric'in 11-12 senedir yaptığı şeyi Arda Güler'den istiyorlar ve Arda Güler'den bunu 10 sene en az 10 sene boyunca yapmasını istiyorlar. Modric'in ne yaptığı her şeyi. O yüzden de o noktada bir oyuncu gelişimi yönünde devam ettiriyorlar. Sadece şu dönemde Modric var, orada Camavinga, Tchouaméni varken eksik olduğun dakikalarda Arda'yı sağ açıkta yani Fenerbahçe'den gelirken aldıkları pozisyon noktasında değerlendirmek istiyorlar tabii ki doğal olarak. Real 1-2 transfer eder. 4 yedekte 3 yedeğe yükselir. Kesinlikle ilk 11'e giremez. Arkadaşlar şu like, evet bir like'ları atarsak 134 kişiyiz. Bir de kanala abone olursak çok teşekkür edeceğim. Arda'nın pas isabeti her zaman yüksek. Top kaybı çok düşük. İnanılmaz bir oyun algısı ve oyun içi cesarete sahip. Arda ileride direkt olacak Real Madrid için. Demiş Alperen Bulut. Real'e transfer olmak zor. Orada kalabilmek daha zor. Arda kiralık diyenleri anlamıyorum. Kalabildiği kadar kalsın. Yani şöyle Real Madrid kiralarken işte oyuncuyu elinden çıkarma noktasında bir böyle bir bocalama yaşıyor da kiralıyor mu? Yoksa biz sana yer bulamıyoruz ama sen çok büyük bir yıldız olacaksın. Birkaç oyuncumuz emekli olduktan sonra git 1-2 sene şu takılda takıl ve geri gel noktasında mı kiralıyor? İkisi arasında fark var. Mesela bunlardan biri Brahim Diaz'dır. Brahim Diaz'ı da Milan'a gönderdiler ve geri geldiğinde artık daha fazla ilk 11'de oynama fırsatı buldu ki oyununu da gördüğünüz gibi beğeniyoruz. Arda Güler'le top ulaşsa en iyisi yapar fakat pas vermiyorlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam Rasim İskandinov. Hoş geldin diyorum ve bugünkü yayının da sonuna geldik. 140 kişiyiz. Lütfen 140 tane like atalım ve kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Gözünüze, kulağınıza sağlık. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.